Herkese merhabalar, ben Razor Ustan Özgün. Yeni videomuzla tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Parker'ın Solo Edge modeliyle sizlere yeni sürprizimiz olan Razora sentetik tıraş fırçasını inceliyoruz. Parker, ayarlanabilir modeli, slant modeli ve enjektör modelinin ardından yakın zamanda tek parçalı olan Solo Edge modelini yeni bir tasarım olarak piyasaya sürdü. Yaklaşık 90 gramlık ağırlığıyla elde son derece tok bir tutuşu olan ve gayet akıcı bir tıraş sunan bu makine dünyada da büyük popülerliğe ulaştı ve kullanıcı sayısı da hızla artıyor. Ama makinenin detaylarına girmeden evvel videoda kullanacağım ekipmanlara bakalım. Ekipmanlarımıza bakmaya öncelikle videomuzun diğer yıldızı olan Razora sentetik fırçamızdan başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi aynı bizim Razora atkılı fırçamıza benzeyen bir forma ve boya sahip. Hatta diğer elimde de atkılı fırçamız var. Çok benzer yapıda, hemen hemen aynı olduklarını görebilirsiniz. Fark olarak Razora atkılı fırçamız 21 milim düğme sahip. Sentetik fırçamız 22 milim düğme sahip. Bu fırça ile biz uzun zamandır uğraşıyoruz. Güzel, kaliteli, keyifli bir fırça olması için, iyi bir fiyat performans fırçası olması için uzun süredir üzerinde çalışıyoruz ve gerçekten kaliteli, güzel sentetik kıllar seçtik. İnce yapılı sentetik kıllar seçtik. Bu kılların en büyük özelliği son derece yumuşak olması. Piyasadaki diğer standart sentetiklere göre daha ince yapılı oldukları için keyifli, yumuşak bir porsu hissini veren son derece yumuşak köpürtme yapmaları. Ama buna rağmen de tatlı bir omurgaya sahip olması. Aynı zamanda atkılı fırçamızdan bildiğiniz üzere kompakt yapısına rağmen gayet güzel köpük performansı var. Bu fırçamızda da birazdan göreceksiniz ki 3 perdeyi rahatlıkla sunabilecek kadar iyi bir köpük yapıyor. Diğer kameraya göstermem gerekirse kıllarının ne kadar ince olduğunu da görebilirsiniz. Kullanımda da gerçekten bu incelik konfora yansıyor. Aynı bir Silvertip porsuğu andıran yumuşaklığa sahip. Evet, Solo Edge ve Razora sentetik fırçanın yanında kozmetik olarak Prorosso'nun Okaliptüs serisini kullanıyorum. Malum sıcak yaz günleri içindeyiz ve böyle mentollü, okaliptüslü yüzünüzü serinleten bir ürün çok iyi oluyor. Dolayısıyla Prorosso'nun Okaliptüs sabununu tercih ettim. Çok güzel, mentollü, hafif bir köpük karakteri var. Mis gibi de kokuyor açıkçası. Bunu ben yine Prorosso'nun Okaliptüs losyonuyla sonlandıracağım. Bu videomda tıraş öncesi kullanma gereği duymuyorum. Son olarak bir de tabi olmazsa olmaz şapım var. Onda da Prorosso'yu tercih ediyorum. Solo Edge'i kombine etmek için de yine Parker'la beraber yeni getirmiş olduğumuz jiletin 7 O'Clock Super Platinum jiletini kullanacağım. Bu jilet beni şaşırttı. Daha önceki dönemlerde de kullanmıştım ama şu anda çok memnun kaldım ve makineyle uyumunu da çok iyi buldum. Tıraşta siz de göreceksiniz. Platin kaplı, son derece akıcı, keskinliği de yüksek, çok keyifli bir jilet. Mutlaka denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. 7 O'Clock ailesinde şu anda benim favorilerimden biri haline geldi. Kullanacağım ekipmanlar bu şekilde. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz tıraşa geçebiliriz. Tıraşa geçmeden evvel Solo Edge'e tekrar dönüp detaylarına bakalım. Öncelikle jiletimi hazırlayayım. Solo Edge piyasadaki tüm standart yaprak jiletlerle uyumlu bir model. İster hazır yarım yaprak jiletleri alabilir, isterse jilet usturalarda yaptığımız gibi yaprak jiletleri ortadan ikiye kırıp da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl güvenli bir şekilde yapabildiğinizi göstereyim. Önce jiletimizin ambalajını açıyoruz. Bazılarında iç bir mumlu kağıt daha oluyor, bazılarında olmuyor. Varsa bu şekilde şu orta kısmına tırnağımızı dayıyoruz. Şu şekilde bastırırken bakın kırıldı. Bunu böyle tutarken öbür tarafa da bastırıyorum ve kırılıyor. Bu şekilde güvenli bir şekilde jiletimi ikiye bölmüş oluyorum. Şimdi makineden size biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 92 gram ağırlığında son derece tok, ağırlık hissi güzel bir model. Sap uzunluğu bana göre çok ideal. Mat kaplamaya sahip iki parçalı bir model ve şöyle kameraya göstermek istiyorum. Bakın oldukça açılı bir kafası bulunuyor ve ince bir kafası bulunuyor. Bu nedenle burun altı, bıyık bölgesi gibi yerlere hiç zorlanmadan giriyor. Şimdi jilet nasıl yerleştiriliyor onu da göstereyim. Çok pratik. Bu şekilde alttan sapı çeviriyoruz ve üst plakayı çıkarıyoruz. Şu anda üst plakayla işimiz yok. Hemen bir parça kırdığım jiletlerden bir tanesini alıyorum. Şimdi burada jileti hizalamak için bakın iki tane çentik var şurada sağda ve solda ve aynı zamanda bu modele özel tam şurada makinenin altında küçük bir mıknatıs var. Bu sayede jileti şöyle bu çentiklerden hizaladıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok.
Mıknatıs bunu tutuyor. Hatta bakın makineyi ters çevirip sallasam bile hiçbir şekilde jilet düşmüyor ve ayarı bozulmuyor. Jileti bu şekilde koyduktan sonra üst kapağını koyuyorum. Sapı sıkıyorum ve tıraşı hazır. Bu kadar basit. Çok etkili, çok pürüzsüz bir tıraşı var. Blaze'i çok andırıyor, Pearl'ün Blaze'ini. Bizim o çok sevdiğimiz tıraşı, çok konforlu olan modeli. Birazdan zaten detaylarını da size anlatacağım. Tıraşını da göreceksiniz. Hadi bakalım tıraşa geçelim. Evet, yüzümü yıkayarak tıraşa başlayabilirim. Yaz mevsiminde olduğumuz için ben bu sefer soğuk suyla yapıyorum bu işi. Fırçam da sentetik fırça olduğu için hayvan kıllarında olduğu gibi suda bekletme ihtiyacı duymuyoruz. Sadece şöyle ıslatmam yeterli olacaktır. Hemen şimdi sabunla besleyebilirim. Bu kadar yeterli gibi, gerekirse tekrar besleyelim. Önce şöyle bir yayalım. Bakın tatlı bir omurgası var. Ne az ne çok, tam kıvamında. Yumuşacık. Çok ince kıllı bir domuz kılını da andırıyor. Silver tip veya finest tipi porsuğu da andırıyor. Yani aslında bakın kıvam oluştu. Daha devam edersem kalınlaşacak. Ben birazcık daha sakalımı yumuşatmak istediğim için çok az miktar su ekliyorum ve devam ediyorum. Şöyle köpüğün kıvamına bakacağım. Evet, köpüğün kıvamı iyi gözüküyor. Yani elimi sürdüğüm zaman hemen bakın cildim açılmıyor. Hafif gene bir sabun gözüküyor. Demek ki kıvam gayet iyi oldu. Şimdi bir detay daha vereceğim size. Biraz önce anlatmıştım ki burada zaten keskin bir eğim var. Kendisi açı işini hallediyor Soleage. Dolayısıyla bu modeli normal bir yaprak tıraşlı, yaprak jiletli standart bir makine gibi kullanırsanız o açıda birazcık açı düşük kalıyor. Yani bakın göstereyim size. Bakın üstünden kayıyor gibi oluyor. Çok dikte tutarsanız kesiyor ama kazıyor. Yapmanız gereken çok basit. Normal bir jiletli tıraş makinesinin açısının çok az daha düşüğünü kullandığınızda otomatik olarak çok güzel bir yer buluyorsunuz. Ki buna zaten uğraşmanıza gerek kalmıyor. O konforlu kesim hissettiğiniz anda o şekilde devam etmeniz yeterli. 4 günlük bir sakalım var. 2 perde olarak planladım bugünkü tıraşı. Jilet çok akıcı, makine çok akıcı. Bakın şöyle görebiliyorsunuz, yani 4 günlük sakaldan pek bir şey bırakmadı daha. Bir ilk perdemde. Pearl Blaze'den bahsetmiştim. Biz o modeli son derece akıcı, konforlu tıraşından dolayı çok seviyoruz. Solage'i ilk kullandığımda aklıma gelen Blaze oldu. Çünkü onu andıran bir konfora, akıcılığa sahip. Hatta belki ondan daha bile akıcı diyebileceğim bir tıraşı var. Bu jilette de çok iyi bir kombinasyon oluyor. Agresiflik olarak bir tık daha Blaze'den daha net olduğunu söyleyebilirim. Agresif değil ama orta agresif kategorisinin üstlerine doğru bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Baktığınız zaman
Şu yakınlık bile günü çıkaracak bir yakınlık aslında ama ben ikinci perdemde olup birazcık daha yakın bir tıraş olmak istiyorum. Bakın fırçamı hiç yenilemedim. İkinci perdelik köpüğü de verdik. Üçüncüyü de verecektir. Hep söylüyoruz, çok kalın bir köpük yapmanıza gerek yok. Aksine fazla kalın köpük jiletle cilt arasında bariyer oluşturacağı için tıraş kalitenizi bozar diye. İnce olması yeterlidir, kaygan olması yeterlidir. İkinci perdede çapraz alıyorum. Boyun altımı yine tersten alıyorum. Şu anda ufak detaylar kaldı. Genel olarak bitti. Yani gördüğünüz gibi aslında tıraşı da çok hızlı bir tıraş bıçağı. Bununla hani 4-5 dakika içinde tıraşınızı tamamlayabilirsiniz. Çünkü çok etkili kesiyor. Bakın tertemiz yaptı. Ve bunu yağ gibi akarak yapıyor. İnce başlıklı olduğu için detay yerlere de iyi giriyor. Şu an ben bıyığımı kesmeyeceğim ama bıyık bölgesine rahatlıkla giriyor ve şimdi göreceksiniz. Şu sakal bölgemde top sakal kısmını düzeltmenizde de size kolaylık sağlıyor. Şimdi bir de temizleyip bakayım sakalıma. Şöyle yanları da biraz toparlayayım. Yani aslında bitti. Hani tıraşa doyamadan tıraş bitti gibi bir şey oldu. Bari birazcık daha şu yanaklarımı da ters yöne alayım ki biraz daha keyifli olsun. İnsan bu kadar çabuk bitsin istemiyor tıraş açıkçası. İleri tıraş tekniklerimizde gösterdiğimiz çapraz çekiş. Bu yanağımı da yapayım ve bitireyim. Evet. Gayet güzel bir tıraş oldu. Şu alt kısımları da çok hafif dokunabilirim. Tamamdır. Fırçamı hemen suda geçirdim. Sudan geçirdim ve tertemiz oldu. Zaten en geç 1 saat içinde kuruyacaktır. Biliyorsunuz sentetik fırçaların en büyük avantajı çok çabuk bir şekilde kuruyor olmaları. Şimdi yüzümü yıkayayım. Şabım yüzüm ıslakken uygulayayım. Bu kadar. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bekledikten sonra yüzümü durulayacağım, losyonumu uygulayacağım ve tıraşı bitirmiş olacağım. Birazdan görüşürüz. Evet, birkaç dakika bekledikten sonra şimdi yüzümü şaptan durulayıp losyonumu sürerek tıraşımı bitirebilirim.
Yazın bu okaliptüslü losyon gerçekten çok iyi gidiyor. Hem güzel hafif kokuyor, hem çok güzel rahatlatıyor. Tıraşı tamamlamak için böyle sıcaklarda bence ideal bir ürün diyebilirim. Ve bu şekilde tıraşımı tamamlamış oldum. Sola Edge modeli Parker'ın enjektör modeliyle birlikte benim en sevdiğim Parker modellerinden biri oldu. Hatta daha öncesinde enjektör modeli favorimken şu anda rahatlıkla söyleyebilirim ki Sola Edge Parker'ın tüm modeller arasında en beğendiğim model diyebilirim. Gerçekten kafa geometrisi tasarımı anlamında çok güzel bir iş çıkarmışlar. Cilt ya da sakal tipi ayırt etmeden, cildinizi hiç zorlamadan her türlü sakal tipini çok rahat, çok akıcı bir şekilde tıraş eden bir model. Bu anlamda herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Keza aynı şekilde sizlere yeni hazırladığımız Razora sentetik fırça da gördüğünüz gibi küçük yapısına rağmen çok güzel performansa sahip, yumuşacık, tatlı da bir omurgaya sahip bir model. Bu video yayınlandıktan kısa bir süre sonra stoklarımızda olacak. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Tıraş keyfiniz daim olsun.